Hanımefendiler ve beyefendiler, yeniden beraberiz. Biraz ara verdik ama bu aralar işler biraz yoğundu. Bir taraftan da Los Angeles'taki home stüdyomu halletmeye çalışıyordum. Burada şimdi büyük bir stüdyo hazırlıyoruz kendimize ama stüdyonun dışında evde de mutlaka bir setup yapıyorum ben her zaman. Şimdi İstanbul'daki home stüdyom duruyor. Kısa bir süre belki tekrar İstanbul'a dönüp gelmem gerekebilir diye orayı hazır tuttum. Ama bundan sonraki yaşamım ne kadar el verecekse artık Los Angeles'ta geçeceği için burada büyük bir profesyonel stüdyo kuruyoruz. Ama onun dışında da dediğim gibi illaki bir home stüdyo olması gerekiyor bende. Çünkü velev ki stüdyoya gidemediğim durumlarda gece özellikle evde çalışmam gerekecek. O yüzden de bir setup hazırladım. Şimdi Türkiye'de de Amerika'da da farklı yapılarda home stüdyolar kurdum biliyorsunuz. Türkiye'dekini anlatmıştım bir videoda, kanalda var. Şimdi burada da bir stüdyo kurdum ama ikisi arasında ne gibi farklar var? Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Ekipman olarak neler seçtim? Türkiye'den gelirken getirebildiğim birkaç parçam var. Kilo sınırı olduğu için her şeyi getiremedim tabii ki. Burada nasıl bir yapı oluşturdum kendime, şimdi onlardan bahsedeceğim size. Ve tabii ki de iki ülke arasındaki fiyat farkları göreceksiniz. Gerçekten inanamayacaksınız buna. Hadi başlayalım. Benim için en önemli şey tabii ki keyboard. Yine bir 88 tuşlu bir keyboard'um var burada. Bu sefer master keyboard olarak piyano düşündüm. Ben daha önce İstanbul'da da yapmıştım bunu. Bir dijital piyanoyu şu anda master keyboard yaptım kendime. Bu şöyle göstereyim hemen. Langton marka bir piyano. Tuşe olarak inanılmaz rahat bir tuşesi var. Tam bir grand piyano. Mükemmel rahatlıkla bir tuşe. Benim için çok önemli. Klasik piyanodan geldiğimi zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla da piyano tuşesi benim için hayatı önem taşıyan bir konu. Hemen yukarıda bir tane 61 tuşlu bir keyboard'um var. Buraya geldiğimde acil birkaç iş vardı. Piyanoyu sipariş vermiştim ama o gelene kadar işlerimi hızlıca halledebileyim diye küçük bir şey tercih ettim. Launchkey 61 tuş bir MIDI keyboard aldım kendime. Ki bunu şimdi de zaten piyanonun üzerinde görüyorsunuz zaten konumlandırdım. Hem padleri hem controller olarak hem de tabii ki tuşeden farklı enstrümanları atayaraktan yardımcı bir keyboard olarak kullanıyorum. Ekran olarak da yine İstanbul'da hatırlarsınız büyük bir ekranım vardı ki ben büyük ekranlarla çalışmaya çok alışkınım. O yüzden de yine bir büyük ekran tercih ettim. 55 inçlik bir ekranla monitör işini çözdüm. Büyük ekranı her zaman daha kullanışlı buluyorum ben. O yüzden de böyle bir şey tercih ettim yine burada da. Gördüğünüz gibi bolca hard disk. Şuradan çekeyim size bunları ben. Üst üste koyulmuş bir sürü hard disk. Bir tane büyük sample hard diskim var ki bu 12 TB'lık bir hard disk. Ses kartım yine aynı. İstanbul'dan getirdim bunu. Presonus 1810C. C yani. Bu benim çok sevdiğim, sound'unu çok beğendiğim. Aynı zamanda 5+1 surround mixaj da yapabildiğim bir ses kartı. Hatta 7+1 destekliyor bu kart. Onun dışında bir tane mikrofonum vardı. Aynı mikrofonu yanıma aldım. Controller olarak, master keyboard olarak yani İstanbul'da Synology kullanıyordum biliyorsunuz. Göstermiştim onu. Onun bir de şöyle controller'ı var. Bu hafif bir cihaz olduğu için yanıma aldım. Burada otomasyon yazarken vesaire bunu kullanıyorum. Bu müthiş rahat ve güzel, sevdiğim pedalları olan bir alet. O yüzden de yeni bir tane almak istemedim. Bununla devam edeceğim. Kulaklık olarak tabii ki de yine AKG K712 Pro'mu yanımda getirdim. Çünkü bunun soundlarına çok alışkınım ve çok seviyorum. Bu bana beni yanıltmadan çok doğru soundlar veriyor. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Ben master keyboard olarak zaman zaman İstanbul'da da hatta daha eski evimde dijital piyano kullanmıştım. Bunu şu yüzden seviyorum. Şimdi bu piyanonun üst tarafı biraz daha geniş normal standart dijital piyanolara göre. Dolayısıyla da bu bana biraz alan kazandırıyor. Klavye, mouse'u vesaire controller'ı bunun üstüne alıp hatta ses kartını da şu an kendime yaklaştırdım. Ekranı koyduğum masanın üzerinde de ayrıyeten bir alan oluşturmama sebep oluyor. Dolayısıyla da daha küçük bir masayla işimi halledebiliyorum. İstanbul'daki masayı ben kendim çizip tasarlayıp yaptırmıştım. Burada hiç öyle bir şeye girmek istemedim. Direkt piyanonun üstü benim masam oluyor. Diğer küçük masamda ikinci masam olarak bunu tamamlayıcı özelliğe sahip oluyor ve bayağı geniş bir kullanım alanım oluyor. Tabii ki şimdi home studio yaparken çok böyle hardware kullanmak istemediğimden çok güçlü bir bilgisayar sistemine ihtiyacım oluyor. Dolayısıyla da İstanbul'da kullandığım bir workstation vardı benim. Burada da yeni bir workstation
edindim kendime. Bu sefer Dell tercih ettim. Dell'in Optiplex 7000 modelini biraz upgrade ederek bayağı güçlü bir sistem haline getirdim. Şu an kullandığım sistemde 12. nesil bir i9 var. 12900. 128 GB DDR5 RAM ile destekledim bunu ki bu sistemi bayağı bir hızlandırıyor, güçlendiriyor. 64 bit tabii ki çalışıyorum. Onun dışında 16 tane çekirdek var bu işlemcide. 16 çekirdekli bir işlemci. Bilgisayara depolama alanı olarak çok fazla bir şey yüklemeyi sevmiyorum ben. O yüzden 2 TB'lık bir SSD ve 2 TB'lık ikinci bir SSD ile beraber toplamda 4 TB'lık bir SSD var ki birinci SSD'yi zaten sistem için kullanıyorum. Onun dışında zaten 12 TB'lık bir tane hard diskim var ki RPM'i falan çok yüksektir. Dolayısıyla da kontakt içinde vesaire bir library çağırdığım zaman saniyeler içinde en ağır library'i bile yükleyebiliyorum ve bu tabii işi çok hızlandırıyor. Böyle bir sistem kurdum kendime şimdilik ve gayet de memnunum bu sistemden. İşlerimi gayet süratli bir şekilde hallediyorum, bitiriyorum. Stüdyo hazır olana kadar da bu sistemle devam edeceğim. Şu anda zaten burada yaptığım birkaç projem var. Bunlar için de fazlasıyla yeterli bir sistem haline geldi. İşin can sıkıcı boyutuna gelelim, fiyatlar. Fiyatlar çok ciddi fark ediyor. Benim böyle bir piyanoyu, şu tuşeye sahip bir piyanoyu Türkiye'den baktığım zaman bulabildiğim fiyatlar 20 ile 26 bin TL bandı arasındaydı. Ben bu piyanoyu Çin'den sipariş verdim. Bu bir Çin menşeli bir marka. Ama piyanoyu zaten önceden tanıdığım için dedim ki bu sefer kesinlikle bu tuşeyi kullanacağım. Ve Çin'den getirttim bu piyanoyu. Ve bu piyanonun bana maliyeti, lojistiği vesaire her şeyi içinde $500 dahi değil. Launch Game'in fiyatı zaten ilk geldiğimde almıştım. 300 küsür dolardı. Burada en büyük yatırımı İstanbul'da da aslında öyle yapmıştım. Bilgisayar için yaptım. Bilgisayarın da bütün upgrade'leriyle vesaire toplam maliyetleri $2000 geçmedi. Bilgisayar bu kadar uçmanıza da gerek yok aslında. Daha düşük bir sistemle sizi kurtarabilir ama beni kurtarmıyor şu anda. Dolayısıyla da $2000-2500 bir fiyatla bile, hatta daha düşünebilir. Burada gayet rahat işlerinizi görebilecek bir sistem kurabilirsiniz kendinize. Ben biraz daha üste çıktım. Aşağı yukarı $3000 para harcadım burada ve böyle bir sisteme sahibim şu anda. Bu fiyatları birim olarak düşündüğümüz zaman 3000 TL gibi bir rakama geliyor. Çünkü burada dolar kazanıyorsunuz malum. Yani daha ne söyleyebilirim bunun üzerine bilmiyorum. Türkiye'de böyle bir sistemi kaça kurabilirdiniz? Bir hesaplayın siz. Yani birebir dolar kurunu çevirseniz gene ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. Durumlar böyle. Burada yaptığım işlerden örnekler vereceğim. Yine videolar çekeceğim size ama çok yoğun bir süreçten geçiyorum. Dolayısıyla da çok hızlı gelmeyecek. Bir taraftan da İngilizce videolara devam ediyorum çünkü. Hatta şimdi müzik kanalında da bu İngilizce videoları paylaşmaya başlayacağım. Bir taraftan Türkçe, bir taraftan İngilizce orta yol bulmaya çalışacağız işte. Bu konuda soru ve yorumlarınız olursa lütfen videonun altına bırakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bunlar çünkü artık şimdiden sonrası önemli. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.